Türkiye'ye bir atom bombası atılsaydı neler olurdu? Türkiye'nin sonu olur. Hayalet şehir olarak bilinen Çernobil'de o günlerde tam olarak neler yaşandı? Yakın çevresindekiler muhtemelen hepsi ölmüştür. Şu anda orası bir hayalet şehirdir. Belki hala reaksiyon devam ediyor. Bilemiyoruz. Bulgaristan'da bir sürü hurda nükleer santral var. Hala çalışıyorlar. Canavar gibi bekliyorlar. Bunlar patladığı, çatladığı zaman Türkiye'nin hali ne olur? Nasıl insan? Yani ben onu domuzlar sürüsüne atamam. Kobalt 60 kaynakları. Onları cebine koydu çocuklar böyle misket gibi ve X kromozomları bu çocukların kırıldı. Fransa'ya gönderdik, şuraya gönderdik, buraya gönderdik, öldüler. Çocuklar öldü çocuklar. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1952 yılında Trabzon'un Sürmene kazasının Üstündal köyü veya eski Rumca ismiyle söyleyeyim Karaganzi köyünde doğmuşum. Karadeniz bölgesinden 10.000 kişi girecek imtihana ve 100 kişi alacaklar. 136 soru yapmış en fazla yapan bir profesörün oğlu. Ben 131 puanla Türkiye ikincisi olmuşum. Girdik nükleer elektroniğe. Eşim başörtülüydü. 4. çocuk da doğmuş. Beni lojmandan mobbing uyguluyorlar. Yani kovuldum oradan. Atıldım. Sonra bir müdürlük aldık öyle zor bela. Oradan biraz Belbim'de genel müdürlük yardımcılığı yaptım. Orada güzel anılarım oldu. Atom bombası temel olarak nasıl çalışır? 48 kilodu kritik kütle uranyumda. Bunu bir araya getirdiniz mi nötronlar, diğerlerini tetikler falan filan çok kısa sürede reaksiyon gerçekleşir. En küçük bir atom bombası bile tonlarca dinamite eşdeğerdir. İlk başta en yakında olanları ısı, ışık ve sesten ölür. Mekanik tesiri de vardır ve 1 milyon dereceye çıkar ısı. Orada insan diye bir şey kalmaz. Buhar olur hepsi. Ve bugün Nagasaki, Hiroşima öyle aşağı yukarı. Japonya bunu uyanamadı garipler. Nereden bilsinler? O bulut düştü şey oldu. Tamamen bir hayalet şehir oralar. Etkilerini şöyle söyleyeyim. Bugün orada hala kanserli doğan evlatlar var. Ve onları cam şişelere koyuyorlar. O ceninleri veya şeyleri. Onları ilkokul çocuklarına gösteriyorlar. Görün dedeleriniz neler çekmiş diye. Onlar ona şoklama diyorlar. Aslında bizim şoklayacak o kadar çok noktamız var ki. Bir Çanakkale bile yeter. Onu oraya atan pilotlardan bir tanesi intihar etti biliyorsunuz. Dönüp arkasına bakınca. O da onun öyle olacağını bilmiyordu. Yani onu oraya atan zihniyet için şunu söyleyebilirsiniz. Bunlar nasıl insan? Yani ben onu domuzlar sürüsüne atamam. Deseler bana ki domuzlar sürüsü Alaska'da dumanını attırıyor, yiyecek hepsini yok ediyorlar. Şunlara atom bombası at. Atamam. Atom bombasının insan, şehir ve doğa üzerindeki etkileri nelerdir? Türkiye'de de bu yaşandı. Bunu herkes bilmez. Bu gama ışınının ilk şeyi kandaki X kromozomlarını kırmak oluyor. Şimdi insan vücudunda kanda X kromozomlarımız vardır bizim. İlk işi bunların belinden koparmak oluyor. En büyük tehlikesi bu. Yani şu X şöyle V oluyor. Karıncayı belinden koparmak gibi. Vücut bunları simüle etmek istiyor. Bunları onarayım diyor. Bu radyasyonu yedi şey. Fakat bu X böyle X olmuyor bir daha. Nasıl oluyor? Geliyor şöyle bir X oluyor. Veya gidiyor, V'ler ters oluyor. Veya gidiyor normal hasar görmemiş X ucuna geliyor. Şöyle oluyor. Bak bunun ucuna kapanıyor. Veya W oluyor. Ya yanlış kaynayan kromozomları ne yapıyor? Çok kırıldıysa bunlar kan kanserinden ölüyorsunuz. 1 ay zarfında. Çok değil. Belki de 10 gün zarfında. Mekanik tesirden ölenler şunlar bunlar yani süründürüyor. Bunun çok dramatik bir örneğini anlatacağım size. Radyasyon kazası Sivas'ta. 90 mıydı, 92 mi? O çok es geçildi. Oradan 4-5 tane işçi seviye kontrol cihazlarında kullanılır. Yani endüstride kullanıldığı için bu kobalt 60 kaynakları. Onları cebine koydu çocuklar böyle misket gibi. Ve X kromozomları bu çocukların kırıldı. Fransa'ya gönderdik, şuraya gönderdik, buraya gönderdik, öldüler. Çocuklar öldü çocuklar. Baktık ki bunların X kromozomu çok kırık. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Dedim ki arkadaşıma ya dedim biz bu sokak sarhoşlarından 1-2 tanesinin kanlarını alalım bakalım. Bu içki de acaba aynı şeyi yapıyor mu? Kanlarını aldık, içki de kırıyor çocuk. X kromozomlarını kırıyor. O bahsettiğim hale getiriyor. Sigara da kırıyor. Sigara biraz daha az kırıyor. Şimdi bu kırmanın en büyük tehlikesi ne biliyor musunuz? Bir anne babanın çocuğunun ilk anda ikah dönemi diyelim ona. Sperm yumurtaya girdiği an 30 milyon adet gen çok kısa sürede sıralı dizilmeli. Sıralı dizilmezse gözü kulağında, burnu tırnağında olur. Kırık kromozomlardan biri o yavrunun şeyinde oluyorsa o yavru çocuklar mutlaka potansiyel bir arıza taşıyor demektir. Bir içkici babanın
veya annenin babasının günahını çekiyor olmaması imkansız. O çocuk sıkıntıda olacak. Dedik ki biz ya bunu bir deklare edelim. Belki şu içki oranı azalır. Çocuklar başımıza gelmeyen kalmadı. İçkinin öyle bir mafyası var ki. Ne televizyonda da yayınlama. Hayatta olduğumuza şükredelim. Biz onu ne televizyonda yayınlayabildik, ne o X kromozomlarını gösterebildik. İşte bunlar sarhoşlardan alınan, sokak şeylerinden alınan şeylerdir. Sigarayı içmeyin. Kendinize acımıyorsanız neslinize acıyın. Hiroşima'da hala torunun torunu kromozomları kırık doğuyor. Bu nükleer şeyi askeri amaçlı kullananların yatacak yeri yok. Bizim oranın tabiriyle diyeyim. Böyle bir şey olmamalı. Türkiye'ye bir atom bombası atılsaydı neler olurdu? Türkiye'nin sonu olur. Bir İstanbul'a veya büyük bir şehire, İzmir, Bursa. Japonya nasıl toparlandı ben hala onu çözebilmiş değilim. Türkiye toparlanabilir miydi? En kötü şeyi neslimiz hep kanser riskiyle ve sağlık sorunlarıyla boğuşacaktı. Atılmış olsaydı. İnşallah böyle bir şeye maruz kalmayız. Hayalet şehir olarak bilinen Çernobil'de o günlerde tam olarak neler yaşandı? Nükleer santrali patladığı zaman veya bomba yaptığı zaman birkaç tane şey var. Isı, ışık, yani mekanik tesirler, bir de radyasyon, gama, alfa, beta vesaire. Yakın çevresindekiler muhtemelen hepsi ölmüştür. Ne kadar öldüğünü bir şey söylediler ama o daha çok üzerindedir. Şu anda orası bir hayalet şehirdir. Habire kum yığdılar oranın üzerine. Uçaklarla kum attılar habire. Belki hala da atıyorlar. Belki hala devam ediyor. Orayı hep gizli tuttular. Rusya dağıldıktan sonra da orayı açmadılar. Artık nedendir bilmiyorum. İnsanlığa tazminat ödemeleri gerekiyor. Böyle bir kural mı var onu da bilmiyorum. Çernobil'deki olay istem dışı mı gerçekleşti? Bir deneme yaptılar. Kapasitesinin üzerine çekebilir miyiz? İşte diyelim ki 50 megawattı 70'e çıkarabilir miyiz? Onu restore etmeye çalışıyorlardı. İpin ucunu kaçırdılar. Kontrol edemediler. Yani tamamen oradaki şey mühendis hatası öyle söyleyeyim. Çernobil faciası sırasında Türkiye ve bu topraklar nasıl etkilendi? İlk yıllarımdı benim. Çernobil patladı. Ahmet Yüksel Özemre nur içinde yazsın. Türkiye'nin ilk atom profesörüdür o. 5-600 senedir de İstanbulludur. Trakya'da hemen sütleri vesaireyi yasakladı. Bir nükleer kazada çocuklar iot 131 denen bir izotop vardır. 21 günde yaralanma ömrüne girer. Yani Çernobil kazasına siz maruz kaldığınız zaman bulutlar sizin ülkenize geldiğinde hemen yapraklara yağan sütü vesaireyi, lahanayı, çaymayı yasaklamanız lazım. İlk günlerde 21 gün çok kritik gündür. Onlar zamanla toprağın derinliklerine iner ve çocuklar Cenab-ı Allah bitkilere, ağaçlara öyle bir özellik vermiş ki köklerden radyasyonu çok azını alırlar. Ama yapraklarındakini simüle edemiyor. Yağmurla yağanı diyelim. Fakat Karadeniz bölgesinde benim kendi bölgemde böyle bir fırsat olmadı. Bu radyasyonu yedi yani. iot 131'i. Bana bir görev verildi. Git Karadeniz bölgesinde toprak çeşitli derinliklerinden numuneler al. Çuvallara yükle. Sırtımızda yüklüyoruz. Getirdik Atom Enerjisi Kurumu'na. Bir baktık ki biz 64 yılında Karadeniz bölgesi olarak müthiş bir radyasyon yemişiz. Hiç haberimiz olmamış. Çernobil'deki değil. Çernobil'deki o kadar 1 metre derinlere inemez daha. Rusya'ya bunu sordurduk. Rusya inkar etti. O zaman Rusya dağılmamıştı. 92'de dağılınca bize 48 tane çekirdek fizikçisi geldi oradan. Adamlar bizim çekirdek fizikçilerinden, nükleer fizikçilerine 5 basarlar. Sosyalist sistem bunları yetiştirmiş. Dedim arkadaş biz size Türkiye'nin çeşitli yerine toprakları koyduk getirdik ama Karadeniz bölgesinde 64 yılında bir şey yemişiz. Evet dediler. Biz büyük bir nükleer deneme yapıyorduk. Bomba amaçlı. Ural dağlarında ipin ucunu kaçırdık. Bulutlarla nereye yağdığını bilmiyoruz. Demek ki bizim Karadeniz bölgesine gelmiş ama itiraf 10-15 yıl sonra geldi. O da Rusya dağıldıktan sonra. 50 tane çay içersiniz, radyasyon alırsınız, bir şey olmaz vücudunuzu atar. Bir miliküre alırsınız. O sizi yıkar, kanser eder. Yani Çernobil'den ne kadar etkilendik? Çünkü ilk yağmur bulutu Trakya'ya yağdı. Öyle biliyorum. Atmosferik şartlara bağlı ve Çernobil'in etkileri Fas'ta görüldü. Ne alaka dedik? Bulut oraya gitmiş, orada yağmış. Havada dursa bulut, yağmur yağmazsa iyi. Yağmurla iniyor. Cenab-ı Hak rüzgarları nere emrediyorsa, gittiği yerde yağarsa o insanların üzerine lahanasına, çayına, pırasasına yağıyor. Ama dediğim gibi Çernobil'de Trakya'da sütleri döktürdük. Bir tedbir aldık. Biz çok korumasız bir şeydeyiz. Bulgaristan'da bir sürü hurda nükleer santral var. Hala çalışıyorlar. Canavar gibi bekliyorlar. Bunlar patladığı, çatladığı zaman Türkiye'nin hali ne olur? Dedik ki radyasyon erken uyarı sistemi kuralım. Türkiye radyasyon erken uyarı ağlarını kurduk biz. Meteorolojinin üstlerinde bizim antenlerimiz vardır. Bir nükleer kaza olduğu zaman oraya ilk radyasyon gelir o antene. Hemen Ankara uyarılır. Elektronik bir nükleer santralin maliyet olarak yarısıdır. Çünkü insan uyur,
Cenab-ı Hak murad eder, kalbi durur. İnsana bırakamazsınız bir nükleer santrali. Ama Rusya, Demirperde ülkeleri o zamanlar işgal altındaki ülkeleri Bulgaristan, Ermenistan gibi maliyeti düşürmek için elektronikten kıstılar. Çernobil'in bir şeyi de odur. Orada bir deneme yapmak istediler ama elektronikleri yetersiz olduğu için ipin ucunu kaçırdılar. Şu an bulunduğumuz odada, soluduğumuz havada bizi etkileyen bir radyasyon var mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ki manyetik alan. Çocuklar şu manyetik alanların her birine şu cep telefonu dahil olmak üzere hepsinin bir etkisi var. Mesela polisleri görünce ben bazen ikaz ediyorum. O yavrular, gencecik çocuklar sizler gibi telsizi burasında taşıyor. Ne olur kalbinizin üzerinde taşımayın. Bari bu tarafta taşıyın. Çünkü burada kan hareketliliği çok fazladır burada. O kana etki eder. Mikro amperler mertebesinde bir şeyler üretir o. Burada biraz daha azdır, illa koymanız gerekiyorsa telsizi böyle koyun diyorum. Mesela bunun için biz dozimetre deriz, bu tomografi zaten teknisyenlere, şunlara bunlar veririz onu. Her 2-3 ayda bir kontrol ederiz. Onları 5 yıl önce emekli ederler. Mesela çocuklar atom enerjisinde çalışan bir eleman hangi biriminde olursa olsun, nükleer kimya, radyobiyoloji, sağlık fiziği vesaire, normal vatandaşa göre 20 misli radyasyon fazla alır. Bu kural. Tıbbi cihazlardan aldığımız radyasyon ne kadar tehlikelidir? Şimdi tabii tıbbi cihazlardan en çok radyasyon alan oradaki teknisyenlerdir. MR, tomar, filmler. Size hayatımdan bir örnek vereyim. Benim en küçük oğlum Alperen. Ciğerinde ani boyatmadan dolayı bir yırtık oluştu. Sigaraya dayalı akciğer hastalıkları ile ilgili bir göğüs hastalıkları bölümü vardı Cerrahpaşa'da. Çoğu sigara içenler geliyor veyahut da böyle ani boyatan çocuklar 14-15 yaşında o ciğer yırtımlarından dolayı geliyorlar. Tabii sigaradan gelenler çocuklar hepsi ölüyor. Çok az şey yapıyor. Ayağı kesilmiş, kolu kesilmiş, ciğeri darmaduman olmuş filan. Orada çok dramatik şeyler görüyorsunuz. Yani oraya bir sigara içeni sokmak lazım. Aha, resimleri de koymuşlar oraya aslında. O resimleri alıp Taksim'e, büyük yerlere götürmek lazım. Türkiye bu konuda sağlığa çok para harcıyor. Oğlum orada her gün 2-3 film çektiriyordu. Ya dedim bunu bu kadar yapmayın. Ama dediler çocuk ölü, takip etmemiz lazım. Ya doktor bir şey değil, adam prof. Ve çocuklar bütün saçları döküldü. Sırf habire film çektirdiği için 20 gün. Şimdi saç ektirdik ama çok da iyi tutmadı. Saç dökülme başlıyor. Çevremizde çok eski nükleer santraller var. Yarın bir kaza olursa ne yapmalıyız? Hayatta kalma şansımız nedir? Çevremizde Bulgaristan'da bilhassa ve Ermenistan'da çok hurda santraller var. Bolşevik döneminden kalma, sosyalizm döneminden kalma. Onların herhangi bir tanesi Kars'ta patladığı zaman diyeyim, bizim hemen haberimiz olur. Acizane bu amcanız o sistemi kurdu. Yani ben kurdurmadım aslında. Olsun. Amel olarak da ben razıydım. Her noktada bizim onu algılayacak şeyimiz var. Hasar görür müyüz derseniz çok büyük hasar görür. Neslimiz hasar görür. Radyasyon insan vücudunu nasıl zehirler? Hangi belirtiler ortaya çıkar? Zehirlemez. Dediğim gibi ilk tesiri X kromozomlarını kırmaktır. Onun ötesinde direkt olarak gamadır tehlikeli olan. Yiyeceklerde alfa beta vardır. Sizin hücrelerinizi iyonize ediyor. Hücreleriniz normal davranması gereken şeyi şaşırıyor. Yapması gereken görevleri yapamıyor. Yapamayınca anormal şeyler oluşuyor. Kanser mesela. Bunun bir numaralı kanserdir. Radyasyona maruz kaldıysanız ilk çok şiddetli alırsanız pusmaya falan başlarsınız. Geçmiş oladır zaten. Yapacak bir şeyiniz yok. Yani X kromozomlarınız kırıldı. Dur hemen kanı alalım, değiştirelim falan filan çok zor. Her tarafınıza, yani bütün vücudunuzun her tarafını değiştirme şansınız yok. İlk radyasyonun şiddeti size geldiyse bize Allah göstermesin. Allah'a dua edeceğiz diyeyim. Zaten bu ilk başlarken de insancıl amaçlı bunu kullanalım diye başlamamıştı. Mesleki hayatınızda yaşadığınız en ilginç olay nedir? Çernobil kazasından sonra bazı üre tesisleri, üre dediğimiz bu suni gübre üreten, amonyum sülfat üreten büyük tesisler. İzmit'te bir şeye gittik, taşmış, yanlış algılıyor, basıyorlar üreyi o büyük tanka. Taşınca affedersiniz bütün İzmit idrar kokuyor. Üre idrar gibidir. Balıklar ölüyor. Grubun başında ben varım. Gittik. Sisteme bakıyorum. Power supply'lara bakıyorum. Test point'lere bakıyorum filan. Sistemde bir şey yok ama habire sistemi boş gösteriyor şey. 65 metre yükseğe de içimizde kimse çıkmıyor. Teknisyenim de çıkmadı. Ben pat çıktım. Çernobil'den oraya dedektöre radyasyon tozları yağmış. O çok algılıyor. Şimdi bu radyasyonla seviye kontrol yaparsınız. Oralara tabii anlatmam çok zor. Radyasyon oranına göre size der ki deponuz %60 boş, basın der. Hep boş gösteriyor çünkü yukarıda radyasyon fazla. Dedektöre fazla radyasyon gelince boş algılıyor. Sistem basıyor. Sistem basınca taşıyor. Yani taşma deyince böyle bir kovanın taşması gibi düşünmeyin. Gittim orayı bir bezle sildim. Dedim arkadaşlar sistem
Düzeldi mi? Düzeldi. Müdür bizi aldı. Artık nerede ağırlayayım sizi dedi. Kim geldiyse yapamamış. Almanlar gelmiş, şunlar gelmiş, bunlar gelmiş. Nükleer elektronikçiler oradan gelmiş, buradan gitmiş. Ben gittim. 10 dakikada Rabbimin tabii bana o andaki ilhamı diyeyim. Şimdi size birkaç film sahnesi izleteceğiz. Onları yorumlar mısınız? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İnternette çok dalga geçilen bir sahne var. Adam atom bombası atılırken buzdolabına saklanıyor ve kurtuluyor. Bir nükleer saldırı olsa evimizdeki buzdolabı ya da kalın duvarlar bizi kurtarır mı? Sığınak dediğimiz şeyin özelliği ne? Öyle buzdolabı yuvarlandı bilmem ne sağ kaldı. O da o buzdolabı zaten erir. Ve o hiç mi hava almadı o? O kadar güçlü bir yerde 2 nefes alsanız bittiniz. O bir şey biraz. Böyle bilim kurgu tamam kabul etmedik. Dizide itfaiyeci yerde duran siyah bir taşı eline alıyor ve eli asitle yanmış gibi oluyor. Radyasyon bu kadar hızlı etki eden, dokunduğu yeri yakan bir şey mi? Yoksa o sahneler film icabı mı? Çocuklar o kadar güçlü bir radyasyon kaynağını elinize aldığınız zaman ne olacağını kestirmeniz çok zor. Mesela ben başıma gelen bir şey söyleyeyim. Biz bazen denemelerde yanlışlıkla maşa yerine elimi şey yaparsam elim hemen karıncalanırdı. Ve 2-3 gün ellerim hep güçlü bir kaynakta darmaduman ediyor. Burada hücre bir şey kalmıyor artık. Yani ısısal olarak düşünün. Her şey olur orada. Yani onun sonunu kesilip belki kolunuz erir kopar düşebilir de bile. Oradaki gama ışınının şiddeti korkunç bir şey. Yani o çok fotoğraman bir şey değil o. Bilinçli yapılmış. Belli bir fiziksel şeyin sonuçlarına göre filmlendirilmiştir diyorum. Sadece benim yorumum ama kesinlikle etki ettiğini biliyorum. Kendi ellerimden biliyorum çünkü. Hamza Hocam, bizler Hayalhanem olarak Türkiye'nin en büyük İslami kanalıyız. Risale-i Nur dersleriyle milyonlara ulaşıyoruz. Sizler Hayalhanem hakkında neler düşünüyorsunuz? Çocuklar, ben o gençlerin ayağını öpmek istiyorum. Siz buradasınız. Çınar altında çay içmek varken siz buradasınız. Bu uğurda bir adım atanın ayağını öperim. Biz artık ihtiyarladık. Biz sizin gibi aktif halde değiliz. Allah'ın dinine bir zerre taşıyanın ben kölesi olurum. Ben hep bu dertte yaşadım. Biz diyorduk ki 1990'lara, 2000'e gelmeden İslam'ın, Kur'an'ın sabahında uyanacağız. Şu anda öyle bir görüntü yok. Belki Cenab-ı Allah perde arkasında sizleri gizliyor. Hani bir bitki vardır, toprağa koyarsın. Birkaç sene duruyor toprağın altında. Sonra her gün 20 santim büyüyor. Ben sizin bu gayretinizi, herhalde böyle olacak. Cenab-ı Allah nurunu böyle tamamlayacak. Ya Rabbim diyorum, başka kardeşlerim kadar, yavrular kadar şey etmedim. Ama ben senin hep dininin gayretlisi oldum. Gayretlisi olanların ayağının tozu olurum. Ya Rabbim bu kardeşlerimi koru diye dualarımdadır. Allah'ın inayeti hep üzerinize olsun. Ben çok mutlu oldum. Yanınızda olacağım ömrüm müsaade ettiği müddetçe. Kimmiş bizi eğleyecek Bab-ı Cinan'dan? Nevrusu pederdir, gireriz hane bizimdir. Cennet bize Adem babamızdan mirastır. O kapıdan girmemizi kimse engelleyemez. Allah bu topraklardaki her genci sizin gibi etsin, İslam'ın dertlisi etsin, İslam'ın aşığı etsin.